Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutlu günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum hepinize. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar bugün çok güzel bir modelle yine beraberiz. Ben kız süveteri yapıyorum. Pembeden işlemeyi düşündüm ve yaptım. Size de küçük bir lastik başlayıp göstermek istiyorum hemen. Hazırsanız başlayalım modelimize. Çok basit ve çok güzel gösterişli bir model. Ve modelimizin adı da kalp kalbe karşı. Kalp kalbe karşı. Evet. Hemen başlıyorum. İki modelimizin arası 17 ilmek arkadaşlar. Böyle ikisinin arası 17 ilmek ama her zaman olduğu gibi bunlar seyreltilip sıklaştırılan bir model. Size kalmış, istediğiniz şekilde sıklık veya seyreklik yaparsınız ama bence en güzel, en uygun olan hali bu. Evet, modelime başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, başlayalım. Şimdi ben başladım. Kenardaki ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boşaldık. Örüyoruz. Ben tek bir model göstereceğim size, sadece modeli öğrenesiniz diye. Dediğim gibi arasına 17 modeli yapıyoruz. Diğer sıraları ilerledikçe anlatacağım ben size. Şimdi ilmeklerimin tam ortasına bir model yapacağım ben. Evet. Şimdi ilmeklerimizin ortasına geldiğimiz zaman iki tane ilmeğimizi yönünü çevirerek şuradan alıyoruz arkadaşlar. Yönünü çevirerek ikisini birden çıkartıyoruz ki ikisini birden çıkarttığımız zaman tek ilmek sayısı elde edeceğiz. Şişimizin üzerine bir ilmek attık. Aradan bir tane ilmek ördük. Kaybettiğimiz ilmeği yerine örüyoruz. Tekrardan şişimizin üzerine bir ilmek attık. İkisini bir alıyoruz. Bakın 2 ilmek kaybettik. 2 ilmek çoğalttık. Yani sayımızı standart tutmaya çalışıyoruz. Kesinlikle eksiltme yaparken artırmayı da aynı zamanda yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Düz olan ilmeklerimizi örmeye. Modelimizin arka yüzüne geldiğimiz zaman ilmeklerimizi ters örüyoruz. Burada sadece ters örgü yapıyoruz. Bütün modeli de boş olan ilmeklerimizi de ters örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan. Kimi modeller arkasından da işlem yapılıyor çünkü. Ama bu sadece önden yapılan bir model. Dediğim gibi çok da basit, çok da güzel duruyor. Evet, arka yüzünü bitirdik. Ön tarafa geldik. Şu anda görünen bir şey yok ama 1-2 sıra sonrasında modelimiz görünmeye başlayacak. Düz olarak yapıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi modelimize geldik. Burada 2 tane model ilmeğimiz var. Biraz önce yaptığımız ilmeğin aynısını yapacağız. İkisinin içinden ters olarak şişimizi sokuyoruz, çıkartıyoruz. Biraz zorlanabiliriz ama ilmeğimiz çok güzel duruyor. Şişimizin üzerine kaybettiğimiz ilmeğe tekrardan ilmek yapmak için tekrardan ilmek atıyoruz. Yanındaki ilmeklerimizi düz şekilde örüyoruz. Hemen yan tarafa geldik. İkisini bir alıyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Burada çevirme yapmıyoruz. Ben yapmıyorum yani. Gayet de güzel duruyor. Düz ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz.
Arka yüzüne geldik. Arka yüzünden ters örmeye devam ediyoruz. Modelimiz belirginleşmeye başladı. Şimdi ters örgüyü yaptıktan sonrasında yüzünde göstereceğim size oluşan modelimizi. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Çok da gösterişli. Kız çocuklarında özellikle çok güzel duran bir model. Bütün ilmeklerimizi ters aldık. Yine geldik modelin ön yüzüne. Düz örgüye devam ediyoruz. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu ilmeklerimizin iç yüzünden şişimizi ilerletip ikisini birden çıkartıyoruz. Çıkarttık ve ikisini topladık. Şişimizin üzerine bir ilmek attık. Aradaki ilmeklerimizi düz ördük. Şişimizin üzerine bir ilmek atıyoruz. Çünkü burada tekrardan toplama işlemi yapacağız. İkisini bir alıp çıkarttık. Hemen şişimizin üzerindeki ilmekleri bitirince göstermek istiyorum ben size. İlmekleri bitirdim. Modelimiz birazcık olsun belirginleşmeye başladı. Kalbimizin ortasındayız şu anda. Şöyle devam edelim. Arka yüzüne geldik. Arka yüzünden ters örmeye devam ediyoruz. Örgüyü çok sık yapanlar için çok basit bir model. Çok çabuk ilerleyen bir model. Emin olun ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiğinizi anlamayacaksınız. Çok severek ördüm ben. Bittikten sonra da sizinle paylaşmak istiyorum bütün ördüğüm modellerden süveterleri, yelekleri görmenizi istiyorum. Ayrıca onlar için bir video çekeceğim. Yine geldik. Şu iki ilmeğimizi şişimizi takarak biraz gevşetiyoruz ve özellikle göstermek için yapıyorum. İç taraftan aldık, ikisini birleştirdik ve ikisini birden çıkarttık. Çıkarttık. Şişimizin üzerine ilmeğimizi atmayı unutmuyoruz. Çünkü ilmekleri eksiltirken bir tane ilmek dolamazsak orada bir tane ilmeğimiz eksik olur. İkisini bir aldık. Almadan önce ilmeğimizin üstüne atmayı unutmuyoruz. Düz sıramızı bitirdik. Bunu sayıyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek oldu. 9 ilmek olduktan sonrasında şimdi arka yüzündeyiz. Ön tarafta işlem yapacağız. Onu göstereceğim ben size. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz.
Modelimizin ön yüzüne geldik tekrar. Burası çok önemli. Artık kalbimiz tamamen oluşuyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar daraltma veya artırma gibi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi bu kenardaki ilmeğimizi düz ördük. Şişimizin üzerine bir ilmek attık. Bakın, daraltma yapmadım. Şişin üzerine bir ilmek attım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizin içinden şişimizi karşı tarafa soktum. 1, şişin üzerine ilmek atıp karşı taraftan soktum. Tekrardan yapayım, tekrardan göstereyim. Şişin üzerine ilmek attım. 4 tane ilmeğin içinden şişimi karşı tarafa gönderdim. İpliğimin üzerine ilmeği taktım. 1, burada 4 tane ilmek sahibi oluncaya kadar ilmeklerimi çoğalttım. Burada arada bir tane ilmeğimiz var. Bakın, ilk başlangıç ilmeğimiz bu. Bunu takip ederseniz asla modelinizde yanlışlık olmaz. Bunu ördüm. Şişin üzerine ilmeğimi taktım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğin içinden 2 şişi birden geçirdim. Zaten birinin üstündeydi, diğerini de onun içinden geçirdim. Kenarda doladım bir ilmek, ikincisi, üçüncüyü doladım. Dördüncüyü tekrardan şişin içerisinden geçirdim. Geri kalan ilmeklerimizi de düz olacak şekilde ördüm. Yani 4 tane ilmeği burada kaybettim ve 4 tane ilmek sahibi oldum aynı anda. Evet. Modelimizin son sırasını yapacağız şimdi. Ters olan ilmeklerimizi örüyoruz. Arka taraftayız çünkü. Evet. Şimdi arttırdığımız, çoğalttığımız ilmeklerimizi, bakın burada 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Şuradan düz öreceğiz. 4 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Yani model arka taraftayken düz, ön taraftayken ters olması gerekiyor. Aradaki bir tane ilmeğimizi yine ters yaptık. Yine çoğalttığımız ilmeğimizin arasını açıp buradan düz yapıyoruz. Öbür taraftan ters olacak. Buradan yine aynı şekilde ilmeğimizi çevirerek yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Geri kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kalbimiz oluştu şu anda. Modelin düzüne gelince göstereceğim size. Hemen oraya kadar yapayım. İçip elimde göstereceğim. Modeli bitirdikten sonra 2 sıra düz örüyoruz. Bir gidip bir geliyoruz, yani anlayacağınız. Şimdi bir sıra gidiyorum. Hiçbir işlem yapmadan sadece dümdüz öreceğim. Tersleri de düz örüyorum. Bakın, ip karşıda, kesinlikle ön tarafa almıyoruz ipi. Hiçbir şekilde bu sırada ön tarafa almıyoruz. Evet, modelimizi göstereyim. Böyle. Şöyle elim altına koyayım, daha belirgin olsun. Şimdi bir sıra düz gittik. İpimiz karşıda olacak şekilde. Arkaya geldiğimiz zaman ipimiz kendi önümüzde olacak şekilde ters örüyoruz bu sırayı. Tamamen ters örüyoruz, hiçbir işlem yapmadan. Birinci modelimizi bitirdik ama ikincinin de nasıl yerleştirildiğini göstermek istiyorum ben size.
Modelin ön yüzüne geldiğimiz zaman 17 ilmeğimiz vardı ve 17 ilmekte modelimizi yaptık. Şimdi ikinci bir modelin yerleştirilmesine geldiği zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz var. Yani farz edin ki iki model arasına yerleştiriyoruz bunu. Burada 7 tane modelin kalması gerekiyor. Bunu kenar olarak düşünün. 7 tane ilmeğimizin 1, 2, 3, 4. ilmeğini gördük. Bakın 3 tane burada kaldı, 3 tane burada kaldı. Şimdi hemen kenardaki ilk ilmeğimizi ördük. Şu iki ilmeğimizi biraz önce şurada yaptığımız modelimizdeki ilk modelimize yerleştirdiğimiz gibi şişimizi dolayıp içinden çıkartıyoruz. Bakın ikincisini içinden çıkarttık. Şişin üzerine bir ilmek attık. Bir tane ilmeğimizi ördük. Hemen şişin üzerine bir ilmek atıp diğer iki ilmeğimizi de ördük. Bu böyle. Ve şu ilk modelimizin kenar suyu olan suyun burada düz olarak örüyoruz. Şimdi ikinci bir modelimizi koymuş olduk. Anlatabiliyor muyum? Kenarda 7 tane modelimiz olması, ilmeğimizin olması gerekiyor. 7 tane ilmeğin arasından dördüncüyü bulmamız gerekiyor. Dördüncüyü bulduktan sonra da ikinci modelimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Tam orta ilmeğini bulmamız gerekiyor. Şimdi kenardan yine sayıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz. Bunun 1, 2, 3, 4. ilmeği bizim orta direğimiz. Bir tane ördük. Şu iki tane ilmeğimizin arasında şişimizi gevşettiriyoruz. Arasından ön tarafından şişimizi sokup çıkartıyoruz. İkisini topluyoruz. Şişimizin üzerine ilmek atıp orta direğimizi örüyoruz ve yanındakine hemen ikisini bir toplayıp örüyoruz. Geri kalan kenar ilmeklerimiz diye düşünün ve onları düz örün. Şimdi hemen modelin tersine gelip modelin yerleşimini göstereceğim. İki modelin arasında kalan ilmek sayısının 7 olmasını unutmayın. Kalbimiz bir ilmekten başlayıp 9 ilmek sahibi olduktan sonrasında o dörtlü işlemi yapıyoruz. Bunu unutmayın. Dörtlü işlemi yaptıktan sonra da 2 sıra hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz bir sıra ters gelecek ama modelin ön yüzüne düz gelmesi gerekiyor. 2 sıra örmemiz gerekiyor. İkinci bir modeli yerleştirmek için. Şu anda yerleştirdim. İki modeli nasıl yerleştiğini gösterdim. Ve bitirdim. Bakın. Birinci kalbimizi yaptık. İkincileri de yanına yerleştirdik. Hemen şuradan size tekrardan göstermek istiyorum. Kalbimiz böyle. Evet. Altında renkli olursa daha güzel göreceksiniz. Kalbimiz çok güzel duruyor. Ve ikinci kalplerin arasında 17 ilmek oluyor arkadaşlar. 7. ilmekte kenardan şu suyu takip ederseniz 7. ilmekten buradaki 7. ilmekten orta direği bulup ikinci modelimizi koyuyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.